Sayın yolcularımız, Atlas Jet Hava Yolları'nın KK4203 sefer sayılı İstanbul-Isparta uçuşu için son çağrıdır. Tarih 30 Kasım 2007. ...30 Kasım 2007'de Isparta'da düşen uçakta Türkiye'nin en parlak beyinleri vardı. Fizik profesörleri, mühendisler ve genç araştırmacılar. Hepsi bu ülkenin enerji geleceğini değiştirebilecek bir proje için yola çıkmıştı. Ama hepsi nedeni hala açıklanamayan bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Resmi açıklamalara göre kazanın nedeni teknik bir arızaydı. Peki gerçekten öyle miydi? Yoksa bilim insanlarımız enerji bağımsızlığımız için çalışırken birilerinin hedefi haline mi geldi? Bu olayı gerçekten anlamak adına enerjinin nasıl bir güce dönüştüğünü ve dünyayı nasıl şekillendirdiğini görmek gerekiyor. İşte bu yüzden 20. yüzyılın başına dönmeliyiz. Çünkü enerji savaşlarının temelleri o dönemde atıldı. 20. yüzyılın başlarında bilim dünyası büyük bir dönüşümün eşiğindeydi. Atomun sırları çözülmeye başlamış, maddenin en küçük yapı taşları hakkında yeni keşifler yapılmıştı. Bu süreçte doğada bolca bulunan, fazla dikkat çekmeyen bir metal gündeme gelmişti. Uranyum. Ancak bu elemente keşfedenlerin bile tam anlamıyla kavrayamadığı bir güç vardı. Ve bu güç içinde gizlediği enerji, gezegenin kaderini değiştirebilecek kadar büyüktü. 1930'larda bilim insanları uranyumun çekirdeğinde mühürlenmiş bu gücü keşfettiler. Fakat burada bir sorun var. Bu enerji nasıl kullanılacak? İşte burası tarihin karanlık bir sayfasının açıldığı an ve 1940'larda insanlık ilk kez atomu bir silah haline getirmenin yolunu buluyor. Manhattan Projesi. Dünyanın en parlak zihinleri uranyumu zenginleştirerek bir bomba yapmanın peşine düştüler. Nihayet 1945'te tarih sahnesine bir kabus çıktı. Hiroşima ve Nagasaki. Sadece birkaç saniyede şehirler ve insanlar buhar olmuştu. Uranyum artık sadece bir element değil, yıkımın adı olmuştu. Güç dengelerini değiştiren, medeniyetlerin binlerce yıllık birikimini bir anda silebilecek bir silah haline gelmişti. Fakat bu hikayenin yalnızca bir yüzüydü. Çünkü uranyum sadece yıkım getiren bir metal değil, bunun yanında devasa bir enerji kaynağıydı. Aktif atıklar binlerce yıl boyunca etkisini sürdürebiliyordu. Tıpkı Çernobil ve Fukushima'da olduğu gibi. Peki, ya her şey farklı olsaydı? Ya bilim sahip olduğu muazzam gücü yalnızca enerji üretmek için değil, insanlığın geleceğini değiştirecek bir dönüşüm yaratmak için kullanabilseydi? İşte burada gözlerden uzak duran bir element devreye giriyor. Toryum. Toryum, uranyumun tam tersi. O bir silah değil, kendi kendine zincirleme bir reaksiyona da girmez. Ama doğru şekilde kullanıldığında devasa miktarda temiz enerji üretebilir. Üstelik daha güvenli ve atıkları daha az zararlı. Peki neden uranyum kullanıldı da toryum tercih edilmedi? İşte asıl soru bu. Toryum uzun yıllar boyunca geri planda tutuldu. Büyük enerji yatırımları, silah sanayisi ve politik dengeler onu bir alternatif olarak görmezden gelmeye yetmişti. Şimdi ise dünya enerji krizinin eşiğinde. Fosil yakıtlar tükeniyor ve nükleer atıklar sorun yaratıyor.
İşte tam da bu dönemde toryum yeniden anılmaya başlandı. Ve ilginç olan şu ki dünyada en fazla toryum rezervine sahip ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye toprakları bu sessiz devin en büyük yataklarından bazılarını barındırıyor. İşte tam da bu noktada toryumu Türkiye'ye kazandırma hedefiyle öne çıkan bir bilim insanı tanıdık. Profesör Doktor Engin Arık. Türkiye enerji ihtiyacını senede 50 ton toryumla karşılayabilir. Türkiye'nin toryum yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. ...2000'li yıllarda yaptığı çarpıcı keşiflerle dikkat çeken Arık, toryumun Türkiye için stratejik bir enerji kaynağı olabileceğini bilimsel çalışmalarla ortaya koymuştu. Onun toryumu anlatırken gözlerindeki heyecan, bilime olan bağlılığı ve inancını yansıtıyordu. Türkiye'nin nükleer enerji alanında bağımsız bir yol haritası çizebileceğine dair görüşleri bilim camiasında büyük bir yankı uyandırmıştı. Türkiye'nin bilimsel geleceği açısından büyük önem taşıyan bir toplantıya gitmek üzere havalandıkları uçakta hayatlarını kaybettiler. Uçak kazasının nedeni hiçbir zaman tam olarak aydınlatılamadı. 30 Kasım 2007'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda her şey rutin ilerliyordu. Atlasjet Hava Yolları'na ait MD-83 tipi yolcu uçağı 4203 sefer sayısı ile Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na gitmek üzere kalkış için hazırlanıyordu. Yolcular yerlerini almış, kabin ekibi son kontrolleri tamamlamıştı. Kaptan pilot Serhat Özdemir ve ikinci pilot Tahir Aksoy, kule ile son temaslarını gerçekleştirerek saat 00:51'de İstanbul'dan havalandı. İstanbul Kule, Atlasjet 4203, pist 36'da kalkış için hazır. İstanbul kalkış kontrol. Atlasjet 4203. 3000 feet'ten 10.000 feet'e tırmanıyoruz. Anlaşıldı. Yaklaşık 40 dakikalık uçuşun ardından Isparta hava sahasına girildi. Kule ile yapılan irtibatlarda herhangi bir olumsuzluk rapor edilmemişti. Ancak saat 01:36'dan sonra uçakla olan tüm iletişim kesildi. ...4203 sefer sayılı uçak alçalmaya başladığında bilinmeyen bir sebeple rotasından sapmış ve beklenmedik bir şekilde irtifa kaybetmeye başlamıştı. Birkaç dakika sonra 01:38'de Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Türbetepe civarında yere çakıldı. Çarpışma anında uçakta bulunan 50 yolcu 7 mürettebattan kurtulan olmadı. Fakat bu kazayı diğerlerinden ayıran bir şey vardı. Uçakta Türkiye'nin en değerli bilim insanlarından biri olan Profesör Doktor Engin Arık ve ekibi de bulunuyordu. O anın dehşeti tüm yolcuların ve mürettebatın canına mal olurken bir soru kafaları kurcalamaya başladı. Bu kaza gerçekten bir tesadüf müydü? Yıllarca süren araştırmalara rağmen şüpheler hala yanıtını bulmuş değil. Birçok bilinmeyenin ardında ise uçakta bulunan bilim insanlarının varlığı karanlık bir iz bırakmıştı. Atlasjet Hava Yolları'nın İstanbul-Isparta seferini yapan uçak, sakin bir geceyi yıkıp geçen korkunç bir felakete dönüşmeden önce telsiz konuşmalarından bir dizi tuhaflık duyulmaya başlamış ve son konuşmalar kayda alınmıştı. Isparta Kule, iyi geceler. İyi geceler. Devam edin. Isparta Kule, inbound olduk. Anlaşıldı Atlasjet. Yaklaşmaya devam edin. Pilot uçağın Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndaki VOR sinyali vericisinin tam üstüne geldiğini
Rotalarını doğrulamak amacıyla telsizden bildirdiğinde bu mesaj havada bir şeylerin ters gittiğinin ilk sinyaliydi. Uçak bir sonraki hedefi olan ve pisti karşılama pozisyonu olarak bilinen inbound noktasına yönelerek bu kritik geçişi rapor etmek için harekete geçiyor. Uçakla yapılan son konuşmada pilotlar inbound olduklarını, yani pisti karşıladıklarını kuleye bildirdi. Bu noktada uçağın pist başından uzaklığı yaklaşık 18 kilometreydi. MD-83 tipi uçağın bundan sonra alçalma yaparak piste iniş yapması gerekiyordu. Ancak bu konuşmalardan sonra sinyal aniden kaybolmuştu. Kısa bir süre sonra radardan kaybolan uçak Isparta'nın karanlık çöllerine çakılmıştı. Arama kurtarma ekipleri sabaha kadar varlıklarını sürdüremedi. Uçaktan sağ çıkan da olmamıştı. Birçok kişinin aklında tek bir soru vardı. Bu bir kaza mı yoksa bilinçli bir sabotaj mıydı? Bu şüphelerin kaynağı aslında sadece bir hayal ürünü değildi. Kaza raporları her ne kadar teknik bir arıza ve pilotaj hatası göstermese de yapılan soruşturmalar hep bir boşlukla karşılaştı. Kimse bu uçağın gerçek kaza nedenini bulamıyordu. Birçok kişi uçakta önemli bilim insanlarının bulunmasını kazayla ilgili şüphelerin merkezine oturttu. Özellikle telsiz konuşmalarındaki tuhaflıklar bazı teorileri destekler nitelikteydi ve uçak radarda kaybolduktan sonra hemen hemen hiçbir sinyal alınamamıştı. İşte tam da bu noktada gerçekler ve şüpheler birbirine karıştı. Kaza üzerine yapılan soruşturmalarda uçakta bulunan bilim insanlarının o dönemde üzerinde çalıştıkları projeler nedeniyle dikkatli bir şekilde incelemeye alındıkları söyleniyordu. Engin Arık'ın da bulunduğu bu şüpheli uçak kazasında yalnızca teknik bir aksaklık ya da trajik bir tesadüf değil, çok daha derin bir oyun vardı. Arık tüm ömrünü dünyanın enerji geleceğini değiştirebilecek bir keşfe adamıştı. İleri düzey araştırmaları toryumun potansiyelini keşfetmiş ve bu enerji kaynağının küresel enerji pazarındaki güç dengelerini alt üst edebileceğini net bir şekilde ortaya koymuştu. Arık, toryumun klasik nükleer enerjiye kıyasla çok daha güvenli ve çok daha verimli, aynı zamanda çevre dostu bir alternatif sunduğunu vurguluyordu. Ancak en çarpıcı açıklamalarından biri bu enerji kaynağının Türkiye için ne kadar stratejik bir anlam taşıdığıydı. Arık'a göre toryumla üretilen enerji yalnızca kendi ülkenin enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, Türkiye'yi dünyanın en büyük temiz enerji ihracatçılarından biri yapacaktı. Dahası bu enerji kaynağının potansiyeli Türkiye'nin borcunu 350 kez ödeyebilecek kadar güçlüydü. Ancak bu tür bir keşif yalnızca ekonomik bir devrim değil, küresel enerji oyununda bir devrim anlamına geliyordu. Arık'ın bu projede başarılı olması, enerjinin geleceğini tek ellerine almış küresel güçlerin planlarını tehlikeye atıyordu. Bu durum mevcut enerji pazarındaki hakimiyetlerini kaybetme korkusunu taşımaktaydı. Arık'ın buluşları dünya çapında fosil yakıtların ve geleneksel nükleer enerjinin hegemonyasını tehdit ediyordu. Eğer Türkiye toryumun potansiyelini tam anlamıyla kullanmaya başlasaydı, küresel enerji pazarındaki güç dengeleri bambaşka bir noktaya gelecekti. Ve işte tam da bu noktada Arık'ın çalışmalarına karşı bir tehdit olarak algılanan bu vizyon bir şekilde engellenmeliydi. Yine de bu tür bir şeytani plan uygulamak küresel güçler için oldukça riskli bir adım olacaktı. Ancak Arık ve ekibinin bir uçak kazasında hayatını kaybetmesi, kaza süsü verilerek kamuoyuna sunabilecek bir tür örtbas senaryosu yaratacaktı. Bu şekilde tüm araştırma ve projelerin ani ve trajik bir şekilde sona erdirilmesi sağlanabilir, hem de tüm dikkatler kazanın üzerine çekilerek arka planda kalan gerçekler gizlenebilirdi. Bu uçak kazası dışarıdan bakıldığında sadece talihsiz bir kaza gibi görünse de aslında derinlerde çok daha karmaşık bir planın parçasıydı. Çünkü küresel güçler çok iyi biliyorlardı ki Arık ve ekibinin ortaya koyduğu toryum araştırmaları dünyayı enerji konusunda bambaşka bir noktaya taşıyabilir ve bu da küresel enerji pazarını geri dönülmez bir şekilde dönüştürebilirdi. Evet, ülkemizde böyle devrim niteliğinde keşifler yapan bilim insanlarının sıkı bir şekilde korunması gerektiği aşikar. Bu yüzden bilim insanlarına yönelik potansiyel tehditlere karşı güvenlik önlemi alınmalı, çalışmaların devamı için uygun bir ortam sağlanmalıdır. Konuyu biraz daha derinleştirirsek,
Türkiye'deki mühendislerin ve bilim insanlarının şüpheli ölümleri aslında bu tür önemli buluşların ardında yatan tehlikenin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ve işin ilginç yanı bu tür kritik çalışmaların içinde yer alan isimler ya şüpheli kazalarda ya da esrarengiz ölümlerle gündeme geliyor. Aselsan mühendislerinin şüpheli ölümleri de bu konunun önemli bir parçasıdır. Ne yazık ki Engin Arık'ın uçak kazasında hayatını kaybetmesiyle bu çalışmalar rafa kalktı. Eğer o proje devam etseydi, Türkiye bugün çok farklı bir noktada olacaktı. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.